Walk, bro. No problem. Yes, Baba, all good. Walking. No record. Yeah, no problem, Baba. Yeah, I know. No problem. Thank you, şükran. All the best. Sağ ol baba. Abi diyor ki sınıra yaklaştığında diyor kameranı kapat diyor. Çünkü diyor sıkıntı yaşayabilirsin, tutuklanırsın bak diyor, yani haberin olsun diyor. Dedim yok, soruyorum, biliyorum, söylediler bana. Evet sevgili kardeşlerim, hepinize sınırdan günaydın. Büyük gün geldi. Şu anda karadan sınırı geçiyoruz. İkimize ait olmayan topraklara geçiş yapıyoruz. Bakalım yolda karşımıza neler çıkacak ha? Sınırı geçerken neler yaşayacağız. Hadi yürüyün. Yes bro. Good morning my G. You good? So yeah. Yeah bro, I'm going now. That's it. Yeah? Just from here? Yes. Just... Are you want to go to Mauritania? Mauritania, yeah. Yes. It's, This one, yeah? yes. Okay, no problem. And I cannot record when I'm there, yeah? No recording. Okay, bro. No problem. Abi diyor ki orada çekme. Okay baba. Thank you. All the best. Allah hafızı. Look after yourself. Bro. Evet gençler. Şimdi sınırdan geçiyoruz. Abi dedi ki sınırdan geçerken çekim yapma. Bana bro söyle diye. All the best. Look after yourself. Let's go. Evet. All the best bro. Dedi ki çekim yapma. Vedalaştık onlardan. Şimdi yolumuza çıkıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Hadi bro. Kimseye cevap da vermiyor. Hadi bakalım gençler, dikkat edin. Allah'a emanet. Duvarın arkası Moritanya. Hadi bakalım, dikkat edin kendinize. Selamünaleyküm. Şu anda sınırı geçtik. Burası Fas'ın kontrol ettiği bir sınır. Sonunda beklediğimiz ülkeye giriş yapacağız inşallah. Ama yapmadan önce şöyle bir şey söyleyeyim size. Şu anda öyle bir noktaya girdik ki arkadaşlar, şu andan itibaren burada kural yok, kanun yok. Burası 5 kilometre uzunluğunda, 10 kilometre genişliğinde bir alan ve kimseye ait değil dünya üzerinde. Yani şurada biri sizi şu anda durdurup keserse, şu anda hiçbir ülkenin yapabileceği hiçbir şey yok. Yani şu anda gasp edilebilirsiniz. Selam baba. How are you? Şu anda şurada mesela birisi dursa, gasp etse, öldürse, bıçaklasa hiçbir kural yok. How are you baba? Baba no, me walking. Baba me walking. Selam bro, how are you? You good? Selamünaleyküm. How are you baba? Selamünaleyküm. Good morning. Yeah, bien baba, bien. Elhamdülillah. Moi, je suis en taxi. Baba vallahi me no money. Baba no dirham, me walking. Yeah? You take me for free. Selam bro. Bana diyor ki ben seni diyor atla diyor ben götüreyim diyor. Dedim ama neyse küfür etmeyecektim, anneme söz verdim. Dedim ben dedim yürüyeceğim. Ama dedim istiyorsan beni bedavaya götürebilirsin. Yes bro. How are you G? You good? Selam bro. How are you bro? You good? Selam. You alright? What's your name? Samuel. What's your name? My name is Mbar.
Zimbar. Oui. From Mauritania? No, from Morocco. Yes, Baba. My name is Sulaiman. And you? Sulaiman, Turkey. Turkey. Yes, Baba. Ankara, Istanbul. You been? Oui, si. Yeah. I'm from Izmir. Izmir. Yes. Izmir, la frontera. Best, yeah, frontera, yeah. Yeah. You from here? From Morocco. Morocco, Agadir. Agadir. Oh, I've been, Baba, I've been. I've been Agadir. Oh. Baba, all the best. Inshallah, see you guys next time. Huh? You too, Baba. Look after yourself, yeah. Allah hafiz. Gidiyordum abi, seslendi ileriden bana dedi, gel gel. Gittim, benimle tanışmak istemiş. Agadirliymiş abi. Türkiye'ye, İstanbul'a, Ankara'ya gelmiş. Tabii insanların da biraz acayibine gidiyor arkadaşlar böyle bir şey. Yani hiç alışkın değiller burada görmeye. Yani burada askerlere falan, evet ben yürüyeceğim karşıya sınıra dediğimde herkes çok şaşırdı. Emin misin falan dediler bana. Dedim ki yani merak etmeyin, bir şey olmaz. Ben dedim bir şekilde giderim. Onlar da dediler ki tamam dediler, kafana göre. Sen bilirsin ama dediler yani bak bu kapıdan çıktığın andan itibaren bizim mesuliyetimizde değilsin. Hani biz sana artık hiçbir şekilde yardımcı olamayız. Senin için bir şey yapamayız. Ben de dedim ki buraya yapacak bir şey yok. Buraya kadar geldim artık yani hani. Bakın mesela size göstereyim şu anda arkadaşlar. Yani resmen arabalar geçiyor ama apokaliptik bir olay beyler. Çünkü bakın burada daha önce çok fazla çatışmalar olmuş. Bakın şuradaki aracı görüyor musunuz bilmiyorum. Aracın var ya hiçbir şeyini bırakmamışlar, görüyor musunuz? Sadece kasası kalmış. Bu tarafta çekmedik demeyelim. Selamünaleyküm baba. How are you, good? Bien, elhamdülillah. Selamünaleyküm. Böyle görüyorsunuz abiler hazırlık yapıyorlar. Baba no problem. Didn't take you baba, no record you. No problem. Baba no record you. Baba no record you, I record the car, look. Look, I take the car, this. No problem. I was this, you see? Not you. Baba elhamdülillah, I'm Müslüman, I'm from Turkey. Yeah, Turkey, yeah, merhaba. Yes baba. No problem, no French, no English, yeah. Yeah, no problem, Turkey. Merhaba. Because I look at your car baba, so many stuff on it, you know? Merhaba, all the best. Selam. Her neyse beyler. Böylece ilk vukuatımızı atlatmış olduk. Gidiyorum. Baktım elemanlar köşeden bana dik dik bakıyorlar. Baktım beni çağırdı, gel buraya dedik. Kamerayı ver. Dedim ne kamerayı vereyim sana? Ben dedim senin dedim çekmedim ki. Aslında onu da biraz çekmiş oldum. Ama önemli değil. Bunlara dikkat etmem lazım arkadaşlar. İşte bak böyle yerlerde böyle şeyler yapmamak lazım. Zaten öyle bir yerdeyiz ki şu anda. Hiçbir ülkeye ait değil. Vallahi adamın iflahını kaydırırlar. Neyse nerede kalmıştık? Artık arkadaşlar buradan itibaren devlet yok. Polis yok. Hiçbir şekilde güvenlik ya da koruma yok. Bu saatten sonra yapmam gereken şey burada başıma gelebilecek her şeyle kendimi korumam lazım. Şimdi size göstereyim şöyle. Ve hiçliğe hoş geldiniz. Sınırdan çıktık. Sınırdan çıkar çıkmaz ilk vukuatımızda yaşadık bildiğiniz gibi. Baktım bana böyle yapıyor diyor, kamerayı getir bana görüntüyü sildirecek. Dedim ben dedim İngiliz değilim, Fransız değilim, Alman değilim, ben dedim Türk'üm dedim, elhamdülillah Müslümanım. Deyince baktı ki böyle ben de sert çıktım. Kolay lokma değilim. Zaten duydunuz tamam bir şey yok dediler. Neyse size şöyle anlatayım. Moritanya ve Sahara özellikle İspanya'nın kontrolü altında 1965'lere kadar. Ama 1965'lerden sonra buralardaki baskı arttığı için ve İspanya artık buralarla uğraşamadığı için burayı bırakıyor abi. Bir anda çekiliyor bir gün içinde. Moritanya'dan da çekiliyor, Fas'tan da çekiliyor. Yani Afrika'daki bütün son kolonilerini terk ediyor. Terk edince de burada mesela bazı ülkeler bazı yerlerde hak iddia ediyor. Bu bölgede bunlardan biri. Bu bölgede Cezayir, Moritanya, Sahara ve Fas. Herkes buradan bir parça istiyor. Neyse herkes buradan bir parça istiyor gençler. Bunun üzerine de uluslararası kanunlarla burayı koskoca yani 10 kilometrelik bir alan abi nomazan yapıyorlar. Yani kimseye ait olmayan topraklar. Burada hiç kimsenin kuralları yok. Abi artık burada polis yok, asker yok, devlet yok. Yani bir daha söylüyorum. Şu anda şurada giderken şu adam arkadan gelip bana arabayla çarpsa, devam etse alabileceği bir suç yok. Kimse bir şey yapamaz. Millet diyor ki oğlum diyor sen diyor manyak mısın? Sen manyak mısın diyor. Senin ne işin var? Sen diyor No Man's Land'de yürüyerek nasıl geçersin? Yani şurada adamlar bile şaşırıyorlar az önce askerler. En son hatta bir asker bana kapıdan çıkarken dedi ki
Allah yardımcın olsun. Kendine sahip ol. Sürekli gözün etrafta olsun, etrafı izle dedi. Ulan etrafı izlesem ne olacak? Yani şurada başıma gelebilecek bir şeydi. Zaten 5 kilometre bu tarafa, 5 kilometre bu tarafa hiçbir şey yok. 5 kilometre bu tarafa hiçbir şey yok. Kaçabileceğim bir yer yok yani. Ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Gerçekten yani apokaliptik bir görüntü var. Şuraya bakın, yerlerde hep çöpler, araba parçaları. Yani bu arada burası biraz rüzgarlı gençler. Yani havanın nasıl olduğuna emin değilim. Biraz sesim nasıl geliyor ona da emin değilim. İnşallah düzgün çekiyordur. Herhalde şu ana kadar dünyada yaptığım en tehlikeli şeylerden biri. Seviyorum oğlum bu hayatı, ne yapayım? Normal insanlar gibi yaşamak benim hoşuma gitmiyor. Normal şeyleri yapmaktan keyif almıyorum. Bu tarz şeyler beni mutlu ediyor. Bugün Allah'tan diyorum, şansıma hava kapalı. Hava biraz, yani normalde burada arkadaşlar ya şu anda altıma kot pantolon var. Çünkü o da yani buradan normal senden geçiyorum diye. Hani yolda biri durdurmasın, tav olmasın, şortla falan. Çünkü bacaklarımda falan dövmeler de var. Şimdi diyeceksiniz abi, bacağındaki dövmeyi kapatmışsın. Atlet giyip çıkmışsın. Oğlum sıcak sıcak. Ne yapalım yani, sıcak. Lucas geçecek bir de buradan yürüyerek. Bizim o Polonyalı vardı yolda tanıştığımız, hatırlıyorsanız. Biz şurada 5 kilometre yürümeye üşenmeyelim. Adam 11.000 kilometre yürümüş yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sınırdan uzaklaşmaya devam ediyoruz. Hay bro. Abi sağ olsun durdu. Gel dedi seni alayım. Yok dedim. Biz yürüyoruz birader. Biz öyle pes etmeyiz. Baba good no problem. I'm walking. Şükran. Sağ ol. Duruyorlar gelin size alayım diye. Ha, ben yürüyorum. Bakın arkadaşlar, size güzelce birkaç uyarı yapayım şimdi. Afrika'ya geliyorsanız her zaman abi kendinizi koruyorsunuz. Bu bir. Yani her zaman gözünüz etrafta oluyor, izliyorsunuz. İki, bu dünyanın her yerinde geçerli ama özellikle bu tarz ülkelerde çok daha önemli ve geçerli olan bir kural var. Kimseye güvenmiyorsunuz beyler. Kimsenin her söylediğine inanmıyorsunuz. Aa işte çok iyi bir adama benziyor, gülümsüyor. Yok abi, bam, hemen arkana bir dönüyorsun, çantan gitmiş. Bir bakıyorsun telefonun yok. Bir bakıyorsun cüzdanın çalınmış, pasaportun gitmiş. Dönüşü olmayan hatalar gençler. O yüzden de abi her zaman gözünüz etrafta oluyor. Bunu size daha önce de söylemiştim. Bu tarz yerlere çıkıp yürümeye başlıyorsanız ya da diyelim bazı belli başlı ülkelere gidiyorsanız, tehlikeli yerler, başınıza gelebilecek şeyleri anlayın abi. Tamam mı? Yani başıma bu benim arkadaşım. Benim başıma bu gelebilir. Bunu yaşayabilirim. Onun için de ne yapmam gerekiyor benim abi? Benim kendimi korumak için cesur olmam gerekiyor. Yani şöyle, yürüyorsun abi, karşına bir şey çıktı, korkma ya. Korkma ama ne olabilir ki yani, başına ne gelebilir? Yani orada gebertilmektense sonuna kadar dövüş, bırak polisle askerle uğraş. Ama tabii bu kuralların hepsi ülkelerde. Şu anda bulunduğumuz yerde böyle bir kural kanun geçerli değil. Bak şu arkadan gelen araba. Şimdi geçecek. Şimdi şu araba karar değiştirdi abi. Bam bana vurdu arabanın kenarına. Yolu kenarı. Durmasına bile gerek yok. Durmasına bile gerek yok abi. Çıkar yürür gider adam. Ya diyorum ya. Bir kural yok abi. Devlet yok burada. Bye bye Sahara. You been a blast. Şey gibi hissediyorum beyler. Aranızda Fallout falan oynayan varsa, Fallout diye bir oyun vardı. Nükleer savaş başlıyor. Sonra dünyada dışarıda kalanlar yaşamaya başlıyor. Apokaliptik bir oyun. İşte ana karakterimiz var. İlk oyunda babasını bulmaya çalışıyor. İkinci oyunda oğlu ve karısını bulmaya çalışıyor falan. Öyle bir havası var yani. Apokaliptik bir havası var beyler. Alright boys. Vay.
Ulan şu hayatta var ya çok fazla şey tecrübe ettim. Ama bu ettiğim tecrübelerin içinde bu en farklısıydı. Kendimi şu anda dünyanın en yalnız adamı gibi hissediyorum gençler. Yani çünkü hiçbir şey yok etrafımda. Sadece arada yük tırları geçiyor. Gerçekten Moritanya nasıl olacak çok merak ediyorum ya. Şimdi arkadaşlar galiba bir 4-4,5 kilometre falan yürüdüm. Ya da 5 emin değilim. Bakın şurada göstereyim bak. Şu tepenin arkasında Moritanya'nın sınırı var. Kocaman bir anten falan var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Sınırdan geçeceğim. Sınırdan geçmek nasıl olacak onunla ilgili pek bir fikrim de yok bu arada. Moritanya sınırına geçerken galiba vize için 60 dolar ödemeniz gerekiyor beyler. O yüzden yanınızda ya euro ya da dolar olsun. 50 euro 60 dolar yapıyor. Birinden birini getiriyorsunuz yanınızda. Aslında buraya inerken, Sahara'dan inerken araçta Moritanyalılarla gelmiştim ve hepsi chill böyle iyi insanlardı. Güzel sohbetimizi ettik, eğlendik. Taksiden de hatırlayacaksınız zaten. Hepsi Moritanyalıydı. Ama daha sınırdan çıkar çıkmaz ilk vukuatımızı yaşayınca aslında içeri girdiğimde biraz sıkıntılar yaşayabileceğimin farkındayım arkadaşlar. Çünkü bana gitmeden önce insanlar uyarmıştı ve demişti ki bak kardeşim hani çekim yaparken dikkat et. Devlet, polis, devlet binaları, asker bunları çekme. İnsanlar kameralardan korkuyor. İnsanlara özellikle kamerayı insanlara tutarken dikkat et diye. Ben de bunun için bir sistem düşündüm. Yani galiba kamerayı göğsüme bağlayacağım. Göğsüme bağlayıp dolaşacağım ki insanlar fark etmesinler. Bazı yerlerde de bu şekilde çekim yapacağım arkadaşlar ama beni idare edin. Çünkü ben buranın dışına çıkacağım ve burası dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri. O yüzden kamerayı elinde tutmamak çok mantıklı. Şimdi az önce şurada yolda yaşadığımız olaydan sonra adamın ne demek istediğini şimdi çok daha iyi anlıyorum. Çünkü dedim ya daha kamerayı o tarafa doğru çevirdim. 3-4 kişi direkt benim üstüme doğru gelmeye başladılar. İşte bana kamerayı göster falan filan diye. Ben tabii biraz orada sert çıkınca ya işte ben de Müslümanım ne oluyor falan filan deyince adamlar tabii şey yaptılar. Ya tamam falan filan dediler, selamlaştık falan, saldılar beni ondan sonra. Oğlum benim adım Sola lan, bana artistik yapmayacaksınız. Bakmayın lan böyle dediğime. Tehlikeli. Biraz. Yani orada kendimi biraz sert durmam lazım. Kendimden emin olmam lazım ki insanlar benim üstüme gelmesinler gençler. No Man's Land'de pro içiyoruz abi. Ama şöyle arkadaşlar, ya gerçekten birçok yerde, özellikle böyle Müslüman ülkelerin, Afrika'daki Müslüman ülkelerde, Kuzey Afrika'daki Müslüman ülkelerde, Cezayir ve Libya hariç, ya Libya da aslında dahil, Cezayir hariç abi, nerede Türk'üm deseniz insanlar sizi genel olarak seviyorlar. Yani genel olarak bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar, oğlum bir şeyler oluyor ha. Orada bir şeyler oldu galiba, kaza oluyor. Orada. Tüh. Ana lan pasport. Kardeşler kusura bakmayın ya. Birden valla o kadar güzel bir atmosfer, o kadar sessiz bir yerdeyim ki. Yani öyle bir hiçliğin ortasında birden böyle büyülendim. Ne dediğimi ne diyeceğimi unuttum yani. Ama mesela ben yolda Polonyalı kardeşime tanıştım, hatırlıyorsunuz. Lucas Polonya'dan bir gün çıkıyor abi. Artık adam böyle bir şeyin içinde. Bir buhranın içine giriyor. Hayatta bir sorgulamaya başlıyor birden. Tamam mı? Ne yapabilirim diyor adam. Çıkıp diyor ki ya ben diyor bu şekilde hayatımı yaşamak istemiyorum. Gün be gün çalış, vergi öde, aile, çoluk, çocuk. Birden böyle adam kafayı çiziyor abi. Bir tane eline el arabası gibi bir şey alıyor, böyle çocuk arabası gibi. Eşyalarını, alabildiği eşyalarını içine dolduruyor. Bir suyu, yemeği, adam bir çıkıyor abi 11.000 kilometre yürüyor. Yani ne demek biliyor musunuz gençler? Güney Afrika ve Avrupa'yı adam komple yürümüş abi. Şimdi Afrika'yı yürüyecek ve adamın masrafı ne kadar biliyor musunuz gençler günlük? Ben Lucas'ta 30 kilometre yürüdüğümde Lucas suyunu bir filtreleme sistemi almış. Suyunu her yerden alıyor abi. Nehirden, herhangi bir yerden sularını dolduruyor abi, tamam mı? 10 litre suyu var yanında. Oradan da çıkıyor abi ve ekmeğini alıyor. İşte belki gerekirse peynirini, şunu bunu alıyor. Ve yemin ederim size gençler, bak yemin ediyorum adamın günlük masrafı ne kadar biliyor musunuz? 1 dolar. 1 ve 2 dolar arasında değişiyor. Ne demek bu? 50 lira. Yanına çadırını almış, kamp kuruyor. Dışarıya hiçbir şey kaçırmıyor abi. Zaten yolda yürüyerek ilerliyor. Yol masrafı yok. Hadi siz yürümek istemiyorsunuz. Diyeceksiniz ki bana abi nasıl yürüyelim 10.000 kilometre? Biz Lucas değiliz. Adam kafayı yemiş. Tamam haklısınız. Siz ne yapabilirsiniz abi? Otostopla ilerleyebilirsiniz. Tamam mı? Otostop da bedava. Hem yürüme hem otostop. Böylece ne olur biliyor musunuz? Sizin günlük masrafınız 50-60 liraya gelir abi. Yani şimdi kalkıp dünyayı dolaşabilmek için binlerce dolara ihtiyacınız yok. Şimdi bana bakmayın, ben bir süredir böyle geziyordum ama bundan sonra ben de aslında kendi kendime şey dedim. Oğlum dedim ya, öyle de böyle de bir yerde uyuyorsun.
30 dolar veriyorsun. Mesela şu sınırın orada kaldığımız Sahara'da en son 5 dolar verdim abi, internet yok. Leş gibi. Ne gerek var yani, anladın mı? Kalkıp böyle 35 dolar gibi şeyler bayılacağınıza çadırda kalın ya. Yani sonuçta bakmayın, benim başka bir şansım yok diye ben şu anda burada kalıyorum. Benim şu anda başka bir şansım yok diye ben ona 35 dolar verdim, bayıldım. Dünya yolculuğumu tamamlayabilmem için ne kadar para harcadığıma daha çok dikkat etmem gerekiyor. Çünkü halihazırda çok fazla para harcadım. Zaten maşallah şu anda öyle YouTube gibi şeylerden para kazanacağımız da yok gibi duruyor. O yüzden kendi kendimi idare etmem gerekiyor arkadaşlar. Daha dikkatli, daha planlı. Bana bunu Michael da çok söylemişti. Sen çok plansız ilerliyorsun yani, kafana göre diye. Plan yap biraz daha diye. Daha planlı ilerleyeceğim abi bundan sonra. Abi kalkıyorsunuz ya. Yani mesela bir yıl abi. Bir yıl yemeseniz, içmeseniz, para biriktirseniz, tamam mı? Hiçbir şey harcamasanız. Hani diyelim ki genç kardeşimsiniz, annenizin evinde kalıyorsunuz. Abi yemeyin, içmeyin, çıkmayın arkadaşlarınızla dışarıya. Harcamayın parayı. Elbise, kıyafet almayın kendinize. Bir sene paranızı biriktirin abi. Bir plan yapın. Bir sene sonra da çıkın abi. Çıkın yola, gidin gezin ya. Oğlum dünyayı gezmek çok önemli bir şey bak. Ve çok sevdiğim Adem arkadaşım var. Şu anda kendisi Tokyo'da yaşıyor. Kulakları çınlasın. Onun bana söylediği bir şey vardı. Süleyman, gerçekten senin dolaşmanı, dünyayı dolaşmanı çok seviyorum. Çünkü ben daha önce kayıt almadan çok fazla ülke gezdim arkadaşlar. Ve bana diyordu ki ya dünya bir kitaptır. Ve hep aynı yerde kalıyorsan hep aynı sayfayı okuyorsun demektir diyordu. Ve çok doğru bir şey. Dünya gözünle gidin, dünyayı bir dolaşın abi. Sevgili kardeşlerim, bu arada bu benim babamın tespihi. Benim babam bundan 2-3 ay önce vefat etti. Hayatımda yaşadığım ilk farklı tecrübelerden biriydi. Daha önce hiç çok yakınımı kaybetmemiştim. Bir kez 11 yıldır büyüttüğüm köpeğim ölmüştü. Sonra bundan 2-3 ay önce de babam vefat etti. O 15 Eylül'de. Kalp krizi geçirdi evinde. Ben ve abim gidip işte cenaze işlemlerini yaptık. İmamla birlikte babamı yıkamaya ben girdim. Hayatımda yaşadığım en farklı tecrübelerden biriydi arkadaşlar. Çünkü babamla gerçekten yakın olmamıştık hiç. Ve babam vefat etmeden 2 ay önce falan bir kaza geçirmişti. Hastanede başında kalmam gerekiyordu. O arada babamla tekrar o 15 yıldır kaybettiğimiz bağımızı tekrar geriye yakaladık. Beni üzdü biraz. Yani farklı bir duygu. Aranızda ailenizden bir ferdinizi kaybeden varsa çok iyi bilirsiniz. O yüzden size söyleyeceğim şey, hayat çok kısa ve anne babalarınızı üzmeyin abi. İyi birer evlat olmaya çalışın. Kötü de olsalar ana babanız onlar. Onlara hayatlarında saygı gösterin ve sevin. Çünkü gerçekten hayat çok çabuk geçiyor. Çok çabuk geçiyor. Hiç farkına bile varmıyorsunuz gençler. Velhasıl bu benim babamın tespihi ve ben bir ritüel yaptım. Bu tesbihi dünyada gezerken gittiğim her yere bir parçasını bırakacağım. Şu 2 parçanın birini Fas'ta Atlas Dağları'nda, bir tanesini Sahara çöllerinde bırakmıştım. Şimdi arkadaşlar 3. parçayı, yani bu parçayı da dünyada hiç kimseye ait olmayan bu toprağa atıyorum. Mekanı cennet olsun babamın. İnşallah Allah günahlarını affetsin. Ahiret gününde ona merhametli davransın. Neyse gençler, yolculuk beklemez. Daha yolumuz var. Hadi çıkın yürüyelim. Ver elini Moritanya, yeni ülke. Ehliyetimiz, her şeyimiz üstümüzde. Pasaportumuzu alıyoruz abi. Ve böylece bir ritüeli de aradan çıkartmış olduk gençler. Oğlum burada çölün ortasında elektrikli süpürgenin şeyine bak. Bu arada bu her neyse arkadaşlar, gittiğim tüm çöllerde sadece bu bitki yetişiyor. Başka hiçbir şey yok. Abi selam verdi, şaşırıyor tabi. Burayı yürüyerek geçen insan yok arkadaşlar. Çünkü tehlikeli. Burayı yürüyecek 2 tane manyak var. Biri benim, bir tane de Polonyalı Lukas. Aslında bizim ana planımızda gençler bu arada burayı Lukas'la geçmek vardı. Tamam mı? Ulan arabanın vitesine bak. Vites topu arabanın. Öyle bir şey galiba ya. Aynen. Biz normalde burayı Lukas'la birlikte geçecektik arkadaşlar. Ama yani Lukas'la abi Sahara yürüyerek geçiyor. Sadece adamın Dakla'ya varması 4 hafta daha sürecek. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz?
Mesela diyelim ki burada araçları durduruyorlar abi, tamam mı? Seni araçtan indiriyorlar. Aracını elinden alıyorlar abi. Aracı da komple burada parçalıyorlar. Eşyalarını alıyorlar. Burada bırakıyorlar seni. Bakın burada mesela bir araba parçalamışlar. Görüyor musunuz abi? Burası acaba nerenin plakası? Gençler, bilen varsa yazsın bunu. Benim bugün kapının çıkışında yaşadığım vukuatın haricinde şu ana kadar başıma bir şey gelmedi. Ama ben şöyle yaptım arkadaşlar. Ben yürüyeceğim yolun 3,5 kilometresini şuralardan yürüdüm. Dağlardan, topraklardan, yani yoldan uzak, görünmeyen bir yerde. Şimdi şurada sınırı gördüğüm için yola çıktım artık. Sınırdan da çok uzak değilim. Çünkü sınıra yaklaştığınızda artık biraz daha farklı oluyor. Arkadaşlar bakın, bu kadar çılgın şeyler yapıyoruz. Bu kadar yerlere gidiyoruz. Bir beğenin, takip edin artık. Ondan sonra yeni ülke, yeni macera ve yeni bölümler kardeşlerim. Hop hop, dağıttın arabayı abi, dağıttın. Ve selamun aleyküm arkadaşlar tekrardan. Şu anda artık Moritanya sınırına yaklaştık. Nereden bileceksiniz Moritanya sınırına yaklaştığımızı? Yoldan abi. Çünkü yol buraya kadar yapılmış ve buradan sonra bitti. Artık gördüğünüz gibi yollarımız böyle olacak. Arkadaşlar dünyanın en izole ülkelerinden biri. Çok da fakir bir ülke. Dün arkadaşlarla biraz sohbet ettik, dedim hani şeriat kanunları falan var mı diye. Yani şeriat kanunları yok ama çok sıkılar abi. Alkole kesinlikle hiçbir şekilde, alkol, zina gibi şeylere hiçbir şekilde müsaadeleri yok. Yani gerçekten başınız çok belaya girebilir. Yani buralara geldiğinizde dikkat edin. Walk bro, no problem. Yes baba, all good, Volkan. No record. Yeah, no problem baba. Yeah, I know. No problem, thank you, şükran. All the best. Sağ ol baba. Abi diyor ki, sınıra yaklaştığında diyor, kameranı kapat diyor. Çünkü diyor sıkıntı yaşayabilirsin, tutuklanırsın bak diyor, yani haberin olsun diyor. Dedim yok, sorun yok, biliyorum, söylediler bana. Yollara bakın beyler, tıra bak nasıl gidiyor abi. Bak. Toza buladım biz abi. Anne küfür etme diyorsun ama al işte, küfür ettiriyorlar adamı. Yani onların da bir kabahati yok tabi ama yapacak bir şey yok. Canım kardeşlerim, buraya gelmiş tek Türk'üm. Ulan keşke yanımda bir tane bayrak getirseydim de bayrağı dikseydim ha, unuttum bak, tüh. Burayı karadan geçen tek Türk'üm. Çünkü Sahara sınırından çıkarken askerle konuştum, orada biraz sohbet ettim. Adam diyor ki buradan diyor Moritanyalılar bile yürümüyor diyor. Saharalılar bile yürümüyor diyor. Yani burada diyor ilk defa yürüyen insan seni biliyorum diyor. Düşün yani. Oh. Sınıra geldik. Sınır şurası. Son 1 kilometre falan kaldı. Az önce dururken bir uyarı aldım. Su içeyim dedim, biraz bir nefes alayım. Çünkü sıcak hava. Gençler bayağı sıcak. Bakın şurada ileride siz göremeyebilirsiniz. Orada araçlar falan var. Onlar mülteciler arkadaşlar. Birçok işte ülkeden kaçan mülteciler. Tahminimce kaçakçılar ve suçlular bu arada. Bu hiç kimseye ait olmayan topraklarda yaşıyorlar arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi burada hiçbir ülkenin bir kanunu ya da kuralı yok. Ya da hiçbir şey olmadığı için de burada saklanıyorlar genelde. İnsanlar çok acayip söylüyor ya. Çok acayip söylüyor. Yani beni gördüklerine şok oluyorlar burada. Şurada bu tarafa 2-3 kilometre gittiğinde, bu tarafa 2-3 kilometre gittiğinde artık tehlike başlıyor. Çünkü ben yolun kenarında oturuyordum az önce. Yani biraz iç kısmındaydım biliyorsunuz. Yani bir tane abinin biri geçerken bana seslendi. Selamünaleyküm baba. Selamünaleyküm. İşte aynen abi bana dedi ki, bak dedi,
Burada dedi çok fazla durma. Yoldan dedi ayrılma ana yoldan. Başına dedi çok büyük dedi sıkıntılar açarsın. Çünkü burada dedi hiç dedi yani tekin olmayan tipler falan var. Ben zaten biliyorum, ben araştırmamı yaptım gençler. Ama yine de tabii dikkat etmek gerekiyor. Başınıza neler geleceğini bilemezsiniz. Her şey anlık abi. Bir dillerini bilmiyorsunuz. Çünkü burada gerçekten artık kimse İngilizce bilmiyor. Çok nadir İngilizce bilen insan buluyorsunuz. Ya İspanyolca ya Fransızca konuşuyorlar. Aslında bu Afrika yolculuğumun devamında biraz Fransızca öğrensem iyi olacak. Çünkü aşağı doğru indikçe genelde hep Fransız sömürgesi ve hep Fransızca konuşuyorlar abi. Şimdi buradan Moritanya'ya girdikten sonra birkaç hafta burayı keşfedeceğiz arkadaşlar. Buradayken de Senegal vizesine başvuracağım. Buradan da Senegal'e geçeceğiz. Senegal, Gambiya falan gezerek aşağıdan Afrika'yı dolaşalım diyorum. Yani tabii beni biliyorsunuz. Benim planlarım her an değişebilir. Ama şimdilik plan böyle yani. Şimdilik kısa planlamada Moritanya ve Senegal'i düşündüm abi. Beni takipte kalın. Selamünaleyküm bro. Bunlar selam vermediler. Şuraya bakın, hep araba parçaları. Parçalanmış arabalar. Yani aslında yolda karşıma çok güzel şeyler çıktı. İşte taranmış araba. Ondan sonra işte değişik yerler. Ama arkadaşlar insanlar var etrafında. Çekemiyorum. Yani daha şurada kapıdan çıkarken yaşadığımız sıkıntıyı gördünüz. Yani burada başıma bir iş gelmesini istemiyorum açıkçası beyler. Baksana da. Vay. Patlattı arabayı. Arabanın altına bak. Selamünaleyküm baba. Ve arkadaşlar, karşınızda Moritanya sınırı. Bakın farkında mısınız bilmiyorum arkadaşlar. Şuralarda evler var. Şöyle şu şekilde. Taşlardan yapılmış. Bunların hepsi mülteci ve kaçakçı arkadaşlar. Şöyle genelde buradan insanları Kanarya Adalarına, Medire'ye, Portekiz'e falan götürüyorlar. İnsanlar sınırı geçiyor. Sahara'ya hiç girmeden buradaki kıyılardan kaçmaya çalışıyorlar. Ne kadar başarılı oluyorlar bilmiyorum. Ama şey diyor, son özellikle birkaç yıldır İspanya hükümeti sürekli devreye geziyor açıklarda. Hemen mesela diyelim bir şey gördüler, radara takıldınız, hemen abi hemen helikopteri tepenize çakıyormuş. Oh. Arkadaşlar artık sınıra yaklaştım. Moritanya'ya geçiş yapıyoruz. Biliyorsunuz burada geçişte kayıt alamayacağım. Ama şurada bir inşallah ben vizemi alayım, geçişimi yapayım. Sınırın öteki tarafında bir yer varsa bir oturayım. Telefonumu şarj edeyim, bir çay içeyim, bir para bozdurayım abi. Ondan sonra yeni ülkede yeni maceralar bizi bekliyor gençler. Beni takipte kalın. Kendinize dikkat edin. Selametle aslan kardeşlerim.